Herkese merhaba, ben Mert. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayız. Ne Valorant'a reaksiyon vereceğim, tepki vereceğim, ne de Secret Level'a. Bugün bir farklı oyuna, yani Odd Knock Teaser Trailer'a tepki veriyoruz. Hideo Kojima'nın güzel bir korku oyunu. Bunun daha önceki bir versiyonunu izlemiştim, böyle farklı bir şeydi. Bu sefer daha trailer, öbürü nasıl diyeyim, minik bir kesit tarzındaydı. Şimdi buna bir tepki verelim. Merak ediyorum. 3 dakika 20 saniyelik bir içerik bizlerle birlikte izleyelim, yorumlayalım. Hideo Kojima'nın yaptığı işleri seviyorum. Şimdi bu da yeni bir içeriği, IP'si, yeni bir oyunu. Bunu izleyelim. Bakalım. Çok güzel kahvem var. Ben kulaklığı takıp kahvemden yudumu alıp başlayana kadar siz de aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Let's go. Evet. Odd Knock Teaser Trailer'la karşınızdayım. Şimdi bir alt yazımız falan filan yok. Kaliteyi 4K yapmıyorum. Zaten 4K bir monitörden izlemiyorum. Şöyle bakalım. Heyecanlıyım ya. Şeyi hatırlamıyorum. Bir önceki izlediğim şeyi hatırlamıyorum. Siz illaki görmüşsünüzdür. Yani Hideo Kojima'nın bu OD serisini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben izlemiştim ama hatırlamıyorum. Hatırımda yok. Belki buraya bir görsel eleştirim, hani onunla alakalı. Şöyle dursun. En spesifik yeri burada durur. Let's go. Şimdi buna başlayalım. Okey. Durdurarak ilerleyeceğim. Hem teliften dolayı ilerleyeceğim hem de düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Hideo Kojima'nın bir tane oyunu vardı. İsmini hatırlamıyorum. IP diye isim geliyor. AP diye isim geliyor. Hatırlamıyorum tam olarak ismi neydi. O da bir korku oyunuydu. Fakat gerçekten onu izlediğimde, yani yayıncılardan izlediğimde gerçekten böyle çok korkmuştum. Onu hatırlıyorum. Seni hatırlamıyorum ama konsepti çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok korkunçtu. Böyle sürekli olarak bir koridorda ilerlediğimiz, yani map o kadar aklımda ki, zaten çok büyük bir yerde değildi. İşte bir kapı deliğinden bakıyorduk. Orada bir tane lavabonun içinde bebek görüyorduk. Duşakabin vardı. Bir kapıyı açıyorduk. Hep tekrar aynı yere geliyorduk. Sürekli bir L dönme durumu, merdivenden aşağı inme durumu vardı. Gerçekten çok korkunçtu. Şimdi bu kapıyı görünce direkt aklıma o geldi. Okey. Bir iskambil kartı galiba. Ten years since the horror, the cursed have once again into the forbidden. Anlamadım. Neden üstünün çizik olduğunu anlayamadım. Farklı bir kart. Kalp şeklinde. Light the fires to celebrate there. Ama yine bak, bir şeyin üstü bulanık. Ama bu kalp şeklinde gözüküyor. Gözler var ama o bulanıklık sanki şeyde yapılmış gibi, yani YouTube'daki bulanıklık özelliği kullanılarak yapılmış gibi. Sordum, ulan biz bunu koymasak mıyız acaba? Çok mu belli ediyoruz dercesine koyulmuş gibi duruyor. This building was from a 3D scan of and found Unreal Engine. Ne yazıyor burada hiç? Şey gibi. Neyse, devam edelim. Bir şey demeyeceğim. And then where biraz teknoloji demosu gibi de göstermeye çalışmışlar. Onu fark edebiliyorum. Abi evet, bak tamamen aynı hissiyatı vermeye çalışıyorlar okuna. Yani kapıyı aç, böyle o korkunç şey. Öf. Bak sesler falan kafayı yedirtiyor bana. O göz niye o kadar emanet duruyor ya orada? Havada duruyor gibi. Şimdi bu arada neticede bunun bir teaser trailer diyor. Ben hani şu an bir şey de göremiyorum. İkon belki kaçırmışımdır. Hani Capture by Unreal Engine falan filan diye bir şey göremiyorum. Hani bu büyük ihtimal bir hani, ne denir onun ismine? Post prodüksiyon görmüş bir içerik. Ama oyunun da buna bu kadar yakın olacağını düşünecek olursak gerçekten inanılmaz olur. Yani seslendirmeyi kim yaptıysa inanılmaz şey. Abi bak, yine o oyun geliyor aklıma, inanılmaz. Eleman onu çok iyi yapıyor ya.
O ne be? Aa, solucanlar falan var. Çok kötü. Nasıl bir kafası var bu herifin ya? Çok merak ediyorum. Yine sürekli başa dönmeli bir şey yapıyor olabilir. Bak, göz kapandı. Göz kapandı, bir şey geliyor. Abi bir şey geliyor. Açıldı, bakıyor. Ha, oha, tamam, diğerinde ne olduğunu hatırladım. Şimdi bu gözleri görünce, diğer videoda net gözler vardı, böyle sürekli bakıyorlardı. Kadının yüzünde bir sürü ışık vardı, böyle bağırıyordu, çığlık atıyordu. O kadın bu kadın. Yine bağırma. Arkada ne var? Ne dedi anlamadım. Yüzünde insan yüzleri oluyor. Ne oluyor oğlum? Ya. Abi ben hiç korku içeriklerine gelemiyorum. Ben hiç korku insanı değilim ya. Eller biraz, yani blur da var gerçi ama bir tuhaf durmuş. Gerçekten hiç korku insanı değilim ya. Geri almayacağım, tamam. Unreal Engine. Okay, Methuman. Ya terledim. Gerçek yani, bir dakika, bunu konuşmam gerekiyor. Bir dakika bekleyin. Şimdi tamam, bir korku içeriği izleyeceğimi biliyorum. Böyle kahvemi aldım, yan hafiften yudumlayarak bakarım, izlerim diyordum. Bir öncekinde de sadece kameraya bakan bir karakter olup sadece bağırdığını bildiğim için böyle bir şey geleceğini tahmin etmiyordum. Şimdi hafiften de travmatik bir etkisi var. Diğer oyunu böyle izlediğimde çok karanlıktı, bakıyordum böyle, korku iliklerime kadar hissediyordum. Şimdi buna benzer, yani daha sonra ona benzer bir içerikle karşılaştığımda kalbimin minik sıkıştığını, böyle gerildiğimi falan hissettim. Belki sizlerde de bu etki olmuştur ama yani seslendirme, yani ses mühendisliği, Foley artistliği o kadar iyi ki. Mix mastering o kadar başarılı ki. Ve hani kullanılan lens, karakterin gözündeki ışıltılar falan. Arkadaşlar bunlar çok kritik şeyler. Ve bir korku içeriğine göre dikkat ettiyseniz çok aydınlık. Yani biraz geri alacağım. Şimdi bir korku oyunu yapıyorsan, mesela Outlast'tan örnek verelim ya da diğer oyunlardan. Genelde bir şeyleri karanlığa boğmak senin için mantıklı bir tercih olabilir. Ben bunu teknik açıdan söylemiyorum. Neticede bilinmezlik senin için daha ön planda olması gerekiyor bana göre. Fakat burada gördüğüm bir aydınlık var ve sana sürekli seslerle o bilinmezliği veriyor. Yani birazcık işin matematiğini değiştiriyor ya da farklı bir yöntem kullanıyor. Bu da o kadar etkiliyor ki, çünkü şöyle ilerletelim. Yani bu kullandığı sesler, oradaki gözün kapanıp açılması, bir fotoğrafın böyle, mesela o fotoğraf camda mı duruyor? Mesela anlamıyorum. Çok daha perspektif olarak farklı duruyor. Camda mı duruyor? Havada mı duruyor? Bir anda oradan solucanlar geliyor. Yani gördüğün görüntünün değişmesi. Aynı zamanda onun seslerle desteklenmesi çok iyi bir işçilik. Tamam, ben çok kısa bir parça görüyorum. Tamam, bir oyun içeriği görmüyorum. Ama eğer bunu oyunda da verebiliyorlarsa, verebilecekse gerçekten benim oynamayacağım bir oyun olur. Öncelikle bunu söylüyorum. Çünkü gerçekten korkarım. Ama işte bunu başarılı bulmak da mesele. Çünkü yıllarca çok dandik içeriklere maruz kaldık. Yıllarca çok dandik korku içerikleri gördük. Globalde ve kendi ülkemde, Türkiye'de. Bu reaksiyonu globalden izleyen insanların da olacağını tahmin ederek bunu söylüyorum. Bu çok başarılı ya. Yani hani bir kısa film olarak bile alsam bunu, ki bu bir kısa film aslında baktığında. Ben öyle yorumlayabilirim bunu. Kusursuza yakın çok başarılı bir işçilik var. Puanlamak istedim. Öyle söyleyeyim. İçeriye yani puanlasam 10 verirdim buna. Şimdi bilmiyorum, mesela sürekli tekrar eden bir döngüsü var. Bir şeyler de anlamaya çalışıyorum içeriden, böyle şimdi konuşayım. Mesela olay ne? Mumu söndürmemek mi acaba? Ya da bir mum söndüğü zaman, mesela mum bizim ışık kaynağımız. Mum söndüğü zaman göz hareket ediyorum, bakıyorum. Mum söndüğü zaman başa mı dönüyoruz ya da bir olay mı gerçekleşiyor? Eli yakıyor bizi ya da o mum bir zamanı mı temsil ediyor? O zaman da bir şey mi yapmamız gerekiyor? Neticede önümüzde bir kullanıcı arayüzü yok. Yani bunu tabii ki sunmuyorlar. Bu bir gameplay değil. O yüzden atıyorum her bir mum yakma girişiminde bulunduğun zaman E'ye basarsın. O mum süresince atıyorum 30 saniyedir. O 30 saniyede hareket edebiliyorsan edersin gibi. Aklıma o kadar çok mekanik geliyor ki. Çünkü adamın
korku oyunu yaparken kullanmaktan keyif aldığı şeyleri biliyorum. Tahmin edebiliyorum. Ben olsam ne görmek isterdim onu düşünüyorum. O yüzden bu beni heyecanlandırıyor. Gerçekten başarılı. Zaten hareketler falan kusursuz. O aradaki yazılar vardı, o yazıları anlayamadım. Gerçekten ne bekliyoruz bilmiyorum. Yani ne göreceğiz çok merak ediyorum. Diğer teaserlara, trailerlara, oynanış videosu çıkarsa onlara da tepki veririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, çanı açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka kanalda ne görmek istiyorsunuz, nasıl videolar görmek istiyorsunuz, nasıl reaksiyon şeyleri görmek istiyorsunuz onları da yazarsınız. Çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.